Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide daldan nasıl çoğaltılır ve daldan çoğaltırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bununla ilgili püf noktalara değineceğim. Şimdi yapmamız gereken orkide dalını budamak. Budayacağımız dalı yeniden keyik oluşturmak için kullanacağız. Burada dikkat etmeniz gereken, bakın bu şekilde yan dalları kesinlikle almıyoruz. Çünkü bunlar çok güçlü değil ve yeni keiki çıkarmaz. Yani keiki demek bebek orkide, yeni orkide demek. Bunun için yan dal değil, tamamıyla bakın ana dal, yani dipten uzanan bir daldan keseceğiz ve bu dalın canlı ve sağlıklı olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere aktif ve sağlıklı bir dal ve bunu en dipten kesiyorum. Keserken çok ezmeden kesmeye çalışın. Bakın gördüğünüz üzere bu dalın üzerinde şu anda yeşil boğumlar var. Her bir yeşil boğumun altında bir filiz var ve bu filizlerden keiki, yani bebek orkide ya da çiçek dalı çıkabilir. Ve bu yeşil boğumları bırakıp kuruyan, bakın boğumları boşalan, yani çiçeklerini döken yerden keseceğim. Ve biraz üstünden tek seferde kesiyorum. Evet, kestik. Şimdi bu dalı bir kenara bırakıp sizlere diğer orkideyi de göstermek istiyorum. Bakın bu orkidede de filizler daha belirgin. Yani boğumlar kurumuş. Yani eğer sizler filizleri çıkmaya başlayan dalları keserseniz daha hızlı sonuç alırsınız. Fakat burada gördüğünüz üzere boğum yeşil ve henüz tam olarak bir kabartı yok. Fakat sağ taraftaki siyah olanda gördüğünüz üzere küçük bir kabartı var. Yani artık filiz aktifleşmiş. Böyle hızlı bir sonuç almak istiyorsanız bu tarz dalları seçmenizi tavsiye ederim. Yine en dipten kesiyorum. Orkidenin keiki çıkarması tamamıyla dediğim gibi dalın aktif, sağlıklı ve boğum yerinin gelişmiş olmasına bağlı. Gördüğünüz üzere diğer boğumu da yine aynı şekilde küçük bir kabartı var. Ve dalları da mutlaka bakın üzerinde 3 boğum kalacak şekilde kesiyoruz. Böylelikle daha iyi sonuç alırsınız. Çünkü sadece bir boğum bırakıp kesersek dal çürüyebilir, kuruyabilir. Fakat 3 boğum bıraktığınız zaman bu sistemde daha hızlı çalışacaktır. Orkide dallarını geniş bir borcamın içerisine koyuyorum. Üzerine 1 litre su ekleyeceğim ve 1 yemek kaşığı kadar da oksijenli suyu içerisine dökeceğim ve böylelikle dezenfekte etmiş olacağız. İçerisine 30 dakika bekletip sonra bu şekilde bakın kurulayacağım ve işlemimize geçeceğiz. Ve şimdi bir pamuk ile bakın iyice kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra özellikle dalların uç kısmını kontrol etmemiz gerekiyor. Uç kısımları bu şekilde, eğer bakın kuruysa sadece alt kısmının yeşil olması gerekiyor. Çünkü sadece alt kısmını biz kullanacağız suya batırmak için. Ama eğer üst kısmı yeşil ise bir mum yakıp mum ile o yeşil kısmı kapatmanız gerekiyor. Çünkü bu kısımdan zaman ile su kaybedip dalın kuruması gerçekleşebilir. Bunun önüne geçmek için bakın bu şekilde iyice kuruttuktan sonra mum damlaları damlattım. Bunların uç kısımları bu şekilde kapanmış oldu. Şimdi ihtiyacımız olan bir plastik şişe ve bu şişeyi biz şimdi iyice yıkadım, temizledim ve içerisine bakın gördüğünüz üzere uç kısmı yeşil olan dalımı direkt içine koydum ve üzerine biraz su koyacağım. Bu sistemde orkidemiz bu suyun içerisinde sürekli kalacak. Su seviyesi bakın şu anda 2 santim kadar, ama biraz daha fazla koyacağım çünkü az geldi su. Biraz daha koyduktan sonra size gösteriyorum. Bakın tam olarak suyun seviyesi bu kadar. Yani 4 parmak yüksekliğinde su koyuyorum. Dal bu suyun içerisinde sürekli kalacak ve zaman ile bu su yardımı ile boğum yerlerini yumuşatıp yeniden keiki çıkarmasına yardımcı olacak. Diğer dalı da üzerine koyuyorum. Fark etmez. İsterseniz sizler 2 farklı şişeyi de koyabilirsiniz. Fakat geniş olduğu için ben ikisini de koydum. Kapağını kapatıyorum. Kesinlikle kapağını bir daha açmıyoruz. Sonuç verinceye kadar bekleyeceğiz. Hemen sizlere aynı yöntemle denediğim diğer bir orkidemi gösteriyorum. Bakın bunun üzerinden aylar geçti ve bu
süre zarfında bu orkidemin kapağını hiç açmadım. Şişenin kapağını hiç açmadım ve gördüğünüz üzere küçük bir keyik çıkardı. Çünkü içerisinde yoğun nem var. Bakın şişenin içerisindeki damlacıkları görebiliyorsunuz. Yoğun bir nem var. Bakın bu dal hemen şöyle ilk defa açtım ve sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere bakın keiki oluşturmuş ve alt kısımda da yosunlaşma var. Bakın yakından da gördüğünüz üzere şu anda 2 yaprağı var. Önce tek yaprağı vardı. Şimdi 2 yaprak çıkardı ve keiki yavaş yavaş bu sistemde büyüyor. Bu plastik şişede orkidenin bakın dalı uzun olduğu için daha kolay filizleniyor. Bakın burada da bir kabarma var. Buradan da muhtemelen yine bir keiki daha çıkaracak. Hemen suyun içerisine koyduğum kısmı da gösteriyorum yakından. Bakın burada da bir patlama var. Bu da muhtemelen yine bir keiki çıkarabilir. Aradan bir süre daha geçtikten sonra sıradaki orkidemin gelişimini gösteriyorum. Şöyle yakından da gördüğünüz üzere bakın orkide yaprağı giderek büyümeye başladı. Bu dalda yapraklar büyüdü fakat üst kısmında maalesef küflenme oldu ve bu yüzden üst kısmını kestim. Bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. Üst kısmını kestim ve kesilen yeri yine mumla kapattım. Ve gördüğünüz üzere şu anda 2 tane sağlıklı yaprağı var. 3. yaprağı da çıkmaya başladı. Zaten uç kısmından da aynı dal olduğunu anlayabilirsiniz. Burada yapmanız gereken bu aşamadan sonra artık bunu su kültürüne almak. Yani sera yöntemini artık uygulamıyoruz. Havalar sıcak olduğu için sadece su kültürü uyguluyorum bakın bu şekilde. Böylelikle su kültüründe daha hızlı yeni kökler çıkarmasına yardımcı olacağız. Bu yöntemle uyguladığım diğer bir orkidemin sonuçlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu orkide dalı da yine aynı şekilde su kültüründe büyüttüğüm bir orkide dalı. Suyu hiç değiştirmediğim için yeşil yani yosun bir tabaka tutuyor. Bu gayet normal. Burada dikkat etmeniz gereken bu uygulamada orkide küçük bir kök çıkarınca artık orkidenin dal kısmını değil sadece kök ucunu suya koyun ve böylelikle sonuç daha da hızlanacaktır. Gördüğünüz üzere hiç kökü yokken yapmış olduğum bu su kültürü yöntemiyle orkide birden fazla kök çıkardı. Bu ilk çıkan köküydü ve bununla sadece su kültürü uyguladığım için bakın daha uzun. Ve şu anda artık ikinci bir orkidemizi de elde etmiş olduk. Bu yöntemi sadece bana çok sorular geldiği için eğer orkideyi direkt daldan küçük parçaları kesseydik aynı sonucu alamazdık. Sadece uzun dalı ile yaptık ve orkide zaten kendisi de cinsine göre keiki çıkarabilir. Yani böyle bir uygulama aslında yapmanıza gerek yok. Ben sadece sizlere kanalımda gelen sorular doğrultusunda böyle bir sonucu göstermek istedim. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.